Devrenin montajı için iki farklı şekilde hazırladığım şemalardan herhangi birini kullanabilirsiniz. LM317 bir voltaj regülatörü entegresidir. LM317 ile voltajın seviyesini ayarlayacağız. BD139 transistörü ise akımın seviyesini kontrol etmemizi sağlayacak. Devrede kullandığımız LM317 akım gücü olarak ihtiyacımızı karşılamayacak. Güç modülü için bizim daha yüksek akım gücüne ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için 2 tane tip 3055 güç transistörü kullanacağız. Voltaj seviyesini değiştirebilmek için 5K değerinde bu potansı kullanacağız. Akım değerini değiştirebilmek için ise 10K değerinde bir potans kullanmamız gerekiyor. 1K'lık direnç ve 5 milimlik led ise sadece devrenin aktif olduğunu görebilmemiz için kullanıyoruz. Devrede kullandığımız 2 adet 3055 güç transistörünü paralel olarak bağlamamız gerek. Bu sayede devreden alabileceğimiz akım gücü artmış olacak. Güç transistörlerini paralel bağlarken emitter bacaklarını 0.10 ohm değerinde 5 watt gücünde 2 adet taş dirençle bağlıyoruz. Bu iki direnç balans direnci görevi görmektedir. Devrenin çıkışına çıkış gerilimini kararlı halde tutması için filtre görevi görecek bir kutuplu kondansatör yerleştiriyoruz. Bu kondansatörler ters gerilime maruz kaldığında patlayabileceği için bunu korumamız gerekiyor. Bu korumayı da yerleştirdiğimiz bu diyot sayesinde elde edeceğiz. Devrede kullanacağımız kondansatörün voltaj değeri giriş voltajından yüksek olmak zorunda. Giriş voltajını 25 volt olarak düşünüyorum. 25 voltluk bir trafo veya 25 volt gücünde herhangi bir güç kaynağı olabilir. 35 volt bu durumda yeterli olacaktır. Kondansatörün kapasitesi ise benim kullandığım 1000 mikrofarad ama bu özellikle kullanılmış bir değer değildir. 2000 mikrofarad da olabilir veya 500 mikrofarad da olabilir. Motorlar gibi ilk hareket anında normalden çok fazla akım çeken cihazlar için kondansatörün kapasitesinin yüksek olması faydalı olacaktır. Devre üzerindeki soldaki potanstan voltaj değerini değiştirebilirsiniz. Sağdakinden ise akım değerini değiştirmeniz mümkün. Burada akım testi yapabilmek için 11 watt gücünde 0.33 ohmluk bir taş direnç kullanıyorum. Devreye koyduğumuz güç transistörü üzerinde 2 tane alüminyum soğutucu var. Bu soğutucular aslında transistörler için biraz ufak. Bundan en azından bir 2-3 kat daha büyük olmaları gerekir. Şu an fanlar da takılı değil. Bu yüzden devremizden akım çekmeye başladığımızda ısısı yükselmeye başladı.
Sıcaklık yükseliyor ve 80 dereceye kadar ulaştı. Bu durum devremizin ekstra bir soğutucuya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bunun için güç transistörlerinin alüminyum soğutucularına 2 adet fan bağlayacağız. Devremizin sol tarafında bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğa sıcaklığı kontrol edecek olan devremizi yapacağız. Bu devre 6 volt ile çalışacak. Çünkü kullandığım fanlar 6 voltluk. Bu yüzden 6 volt çıkış sağlayacak bir tane voltaj regülatör entegresi kullanacağım. Fanları açıp kapatmak için BD139 transistörünü anahtar olarak kullanacağız. Fanların hangi sıcaklıkta çalışacağını belirlemek için ise 5K'lık bir trim pot kullanacağız. Bu fanlar sürekli çalışmayacak. Devremiz belli bir sıcaklığa ulaştığında çalışacak. Bunun için güç transistörlerinin üzerine bir tane NTC termistör bağlayacağız. Bu termistör 10K değerinde olacak. NTC'ler ısıya duyarlı olan dirençlerdir. Isı değeri yükseldikçe direnci düşerek üzerinden akım geçmesini sağlar. Devremizin bir AC güç kaynağına ihtiyacı var. Birkaç farklı alternatif kullanabiliriz. Bir tanesi testleri yaptığım sırada kullandığım bir önceki videomda yaptığım laboratuvar tipi güç kaynağı.
İkinci alternatif piyasada çok rahatlıkla her türlü çeşidini bulabileceğiniz switch mode güç trafolarıdır. Üçüncü alternatif ise bir AC trafo kullanmaktır. Trafonun çıkışına doğrultucu diyot ve kondansatör koyarak AC akımı doğru akıma çevirebiliriz ve devremize bağlayabiliriz.